Merhabalar. Bugün atölyemde kullandığım CNC için spindle hız kontrol ünitesi yapacağım. Bunun için de 3 boyutlu yazıcıdan faydalanacağım. Ben modeli bu şekilde tasarladım. Burada bir tane voltmetre olacak. Spindle'a kaç volt gönderdiğimizi gösterecek. Bir de potansiyometre olacak. Bununla da spindle'ın hız ayarını yapacağız. Modelin tasarımını yaptım. Model bu şekilde görünüyor. Bu şekilde bir parçayı nasıl basacağız, nasıl konumlandıracağız, nelere dikkat edeceğiz? Bugün bunları göreceğiz. İyi seyirler. Prusa Slicer'ı çalıştırdım ve modellerimi tabloya aldım. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Modelin ön tarafına kapanacak olan şu kapakta bakın bir yazı var. Bu yazıyı farklı bir renkte yazmak istiyorum. Haliyle farklı bir renkte yazabilmem için de burada filament değiştirmem gerekiyor. Parçaların tamamı siyah olacak. Sadece şuradaki yazıların olduğu kısım farklı renkte olacak. Bu parçada filament değişikliği yapacağım için bu parçayı şimdilik buradan kaldırıyorum. Şu iki parçamız siyah olacak ve bu şekilde tablamda duruyor. Parçayı bu şekilde basarsam ben şu şekilde burada bazı problemlerle karşılaşacağım. Bir de parçalarımızı konumlandırırken görünmeyecek olan yüzeylerini tabloya yapıştıralım ya da tabloya paralel halde tutalım ki sorunlar, problemler olursa görünmeyecek yüzeylerde olsun. Şimdi şurası, şu alttan bakalım, şurası benim montajını yapacağım yerde kalacak. Yani hiç görünmeyecek bir yer olacak. Buranın da üstü kapakla kapatılacağı için şu iç kısımda görünmeyecek. Aslında bunları daha en baştan tasarımını yaparken planlamamız gerekiyor. Ben de bu tasarımı yaparken daha en başından baskıyı nasıl yapacağım, tabloya hangi yüzey yapışacak buna göre tüm parçaları kafamda hayal ederek yaptım. Burada şunun üzerinde de birazcık konuşalım. Şimdi genelde 3 boyutlu yazıcıyla para kazanabilir miyim? Ya da 3 boyutlu yazıcıyla neler yapılabilir? Burada gerçekten sizi hiç kandırmayacağım. Eğer bu sektöre gönül verirseniz, gerçekten gerekli ihtimamı gösterirseniz bu sektörden para kazanabilirsiniz. Bakın, kendinizi eğitirseniz, bu şekilde kendinizi sürekli bilgili tutarsanız para kendiliğinden gelecektir. Fakat şurası da yadsınamaz bir gerçek. Piyasada bulunan hazır modelleri basarak para kazanmanız çok da mümkün görünmüyor. Yani kazanırsınız fakat hayatınızı idame ettirecek tarzda bir şey olmaz. Model tasarlayabiliyor olmanız gerekiyor. Modellerin tasarımını kendiniz yaptığınız zaman piyasaya özgün bir model ya da gerçekten ihtiyaç olan ve eksikliğini tamamlayacağınız bir model sürebilirseniz o zaman işte para kazanabilirsiniz. Şimdi genelde ben atölyemde kullandığım cihazlarımı 3 boyutlu yazıcılardan destek alarak yapıyorum. Bunu da en başta söylediğim gibi atölyemde kullandığım CNC'm için yapacağım. CNC'yi oluşturan parçaların da yarısından fazlası yine 3 boyutlu yazıcılarımda üretildi. Ben dediğim gibi modellerimi kendim tasarlıyorum. Baskılarımı yine atölyemdeki yazıcılarımdan alıyorum ve ihtiyacım olan diğer makineleri de bu şekilde yapıyorum. Şimdi bu videoları izlediğiniz zaman yorumlara neler ürettiğimi, atölyemde kullanmak için neler yaptığımı merak eden arkadaşlar yorum olarak yazsınlar. Bununla ilgili de bir video çekelim. Neleri nasıl kullanıyorum, neler yapıyorum, hazır modelleri ne kadar kullanıyorum ya da kendi ihtiyacım olan modelleri nasıl tasarlıyorum bunları gösteren küçük bir video hazırlayayım ben de sizin için. Tabi haliyle bu videoların hazırlanması epeyce vaktimi aldığı için sizden gelecek talepleri değerlendirmek istiyorum ben. Bu yüzden yorumlar kısmında atölyemde kullandığım, kendim için tasarladığım gerek ekipman gerekse keyfi olarak bastığım ürünleri gösterdiğim bir videoda sizler için hazırlayabilirim. Şimdi devam edelim. Aslında bu parçayı tasarlarken ben şu yüzden basacağımı zaten hesaplamıştım. Hiç uzatmadan parçayı seçiyorum, F tuşuna basıyorum ve bu yüzüne yatırıyorum. Peki şöyle yandan baktığımız zaman şu parçayı şöyle çekelim kenara ya da A tuşuna basalım hizalansın. Şöyle baktığımızda bakın burada bir eğim var. Burada bir eğim var. Burada bir eğim var. Makine bunlara nasıl basacak? İşte en baştan burayı 45 derece açıyla ayarladığım için buraları hiçbir problem olmadan basacaktır. Bir. İkincisi malzemenin et kalınlığını 3 mm verdim. Bu şekilde basılacağı için problem yaşamayalım diye, dolguyu daha rahat atsın ve malzeme soğuyacak vakit bulsun diye. Bakın burada bir de şundan bahsedeyim. Şu küçük parçayı aslında yanına koymayabilirim. Fakat şu küçük parçanın daha sağlıklı
hızlı basılabilmesi için yanında yazıcının kafasının oyalanacağı daha büyük bir parça var. Bunun için bu parçayı buraya koyuyorum. İki parçayı birden basmak bu şekilde bazen avantaj sağlıyor. Çünkü bu parça küçük ve nozzle sürekli bunun üstünde döndüğü için parça soğutma fanını tam olarak çalıştırsam da bu parça yeteri kadar soğuyamayacak. Soğuyamadığı için de model düzgün bir şekilde oluşamayacak. O yüzden burada şundaki baskıyı yapacak ve bundaki katmana gelip burada nozzle oyalanacağı için bu parça soğumak için vakit bulacak. Bakın bu değerli bir bilgidir. Bazı parçaları, küçük parçaları bilhassa basarken kafayı oyalayacak başka parçalarda tabloya yerleştirirsek o zaman modellerimiz daha güzel çıkar. Şimdi bunun da hemen tablo yüzeyini seçelim. Şu şekilde basacağım. İkisi için de küçük birer destek ihtiyaç olacak. Hemen destek yerlerine bakalım. Dilimledim. Geldim. Bu arada hemen aklımdayken şurada kenar kullanmayacağım. Kenarı kaldırayım. Tekrar dilimleyeyim. Bu parçada küçük olana bakıyorum şimdi. Şurasında küçük bir desteğe ihtiyaç var. Şuna bakıyorum büyük olana hemen hızlıca. Bakın şurada zaten mavi bir çizgi olarak şurada boşta gösteriyor bana. Burada desteğe ihtiyacım olacak. Bir de büyük bir deliğimiz var. Şurası. Bu deliği kapatırken de yine desteğe ihtiyaç yok ama yine de buraya destek koyalım. Hatta koymayalım buraya. Desteksiz yapalım. Fandan yardım alalım. Yani parça soğutma fanından yardım alalım burada. Burada biraz daha fanı yükseltelim. Geldim alt tarafa. Tabloya geçtim. Şimdi şu modelimi seçtim. Şimdi fırça boyutu burada 2 mm benim için büyük. Şuradan düzenleye basıyorum. 0.5 mm yapıyorum. Tekrar düzenle diyorum. Geliyorum. Şuraya 2 tane şu şekilde çizgi attım. Şurada da yine problem olacak yere 2 tane çizgi attım. Ve aracı kapattım. Şu modeli seçiyorum. Tekrar açıyorum. Bu modele de şöyle bakalım. Buraya şöyle yatay birkaç tane çizgi koymam yeterli olacak. Destek boyamalarda bakın bu şekilde her tarafını boyamanız gerekmiyor. Sadece birkaç tane çizgi koyduğunuz zaman artık o kendisi kapatıyor olacak orayı. Kapattım aracı. Yalnızca destek uygulayıcıları için olan kısmı aktif ettim. Dilimle dedim. Şimdi geldim. Şu küçük parçaya bir bakalım. Evet. Şurada kapatmasını yaptı. Tamam. Küçük parçada problem olmayacak. Büyüğe bakıyoruz. Büyükte de şu vida yerlerini güzel bir şekilde desteklemiş. Bakın. Desteğimize sadece 2 dakika zaman harcayacak. Bu gerçekten yok sayılabilecek bir süre. Güzel bir şekilde modelinizi daha önceden tasarımını yaparken bunları planlayarak model tasarımı yaparsanız sizi baskı tarafında üzmeyecek ve zamandan tasarruf sağlayacak şekilde baskılarınızı oluşturabilirsiniz. Peki bu modelimizi bu şekilde artık basacağız. Buna karar verdik. Ben bu modelim için şuraya geleceğim. Makinemin huyunu bildiğim için 0.4 mm yani ikinci katmana geldiğinde burada sağ tıklıyorum ve özelleştirilmiş G-kod ekle diyorum. M221 S94 olarak burada makinemin akışını ayarladım. Tabi burada bu şekilde ayarladım diye başıboş bırakmıyorum. İkinci katmana geldiğinde tekrar bakacağım. Bunun için de bu ayarı yapmadan önce M300 ile bana bir ses çıkarsın. Burada duyabilmem için 500 milisaniyelik bir ses olsun. P parametresiyle ne kadar süre çalacağını, şu da S parametresi de tonunu gösteriyor. Tamam dedim. Bu ayarı yaptım. Bu şekilde şimdi dilimle dedim. Şu katmanda custom G-kod olarak yazdı. Akışımı ayarladım. Bir de ses çıkarmasını istedim. Parçamın düzgün basılabilmesi için soğutma da önemli bir parametre. Soğutma ayarlarına geliyorum. Şimdi ben burada otomatik soğutmayı etkinleştir dediğim anda tabloya gelip bakın dilimle diyeceğim. Şuradan özellikler kısmından da fan hızına geçeceğim. Parçanın büyük bir bölümünü fan açık değilken yapacak. Benim küçük parçamda fanın açılmaya başladığı zaman artık baskısı bitmiş olacak. Ve bu modelde bozulma olabilir diye tahmin ediyorum. Bu yüzden ben ne yapacağım burada? Fanı daima açık tut diyeceğim ve %60'ın altına düşürme diyeceğim. Tabloya geldim, dilimle dedim. Bakın artık fan %60'ın altına düşmeyecek. Yine otomatik olarak da diğer katmanlarda fanın ayarlamasını yapacak. Bakın şurada mesela şuradaki çıkıntıyı yaparken fanı %100'e alacak. Daha sonra yine otomatik olarak şuralarda biraz daha fanı artırıyor. Bu şekilde devam edecek. Evet, şimdi ben şu makinemde basacağım. Çünkü bu makinemde siyah filament takılı ve buradan G-kodu gönder diyorum. Buna ismini verip yükle diyeceğim. Bunu yükle dedim. Bu artık bitti. Geldim, modellerimi sildim. Diğer modelimi artık tabloma aldım. Hemen F tuşuna bastım.
Bunu bu şekilde yatırdım. A'ya bastım. Tablanın ortasına hizaladım. Bakın şimdi burada şuraya dikkat çekeceğim. Prusa Slicer eğitimini anlatırken bir noktayı daha atladığımı fark ettim. Onu da burada anlatacağım size. Şimdi burada modele sağ tıklayıp yükseklik aralığı değiştirici dediğim anda bakın şuraya bir araç daha ekledi. Bu araçla biz İstediğimiz yükseklikte istediğimiz bazı ayarları yapabiliyoruz. Buna bazı parametreler ekleyerek yapabiliyoruz. Şurayı seçeyim. Bu parçamızın üstünde yazılar var. Bu yazıların yüksekliği 0.4 mm. Parçamın yazılar dahil tüm kalınlığı 3.4 mm. Yazıya gelene kadarki kısmı da 3 mm. Yazıya gelene kadarki kısmı 0.2 mm katman yüksekliğinde, yazının olduğu bölümü de 0.1 mm katman yüksekliğinde yazmak istiyorum. Bunun için parçamın yazıya gelen kısmı 3 mm'ydi. Peki bu modelin tasarımını ben yaptığım için bu ölçüleri biliyorum. Bilmiyorsak nasıl yapacağız? Çok basit, dilimleyeceğiz. Bakın burada tamamı 3.40. 3 mm'ye geldiğimde yazı yok. Bir katman çıktığımda yazıyı yazmış oluyor. Bu şekilde bakacağız. Geldim tabloya. Şu aralık değiştiriciye geldim. Ben burada yazının katman yüksekliğini değiştireceğim için başlangıç yüksekliği kısmına 3 mm yazdım. Durma yüksekliğine de 3.4 mm yazdım. Katman yüksekliğinde 0.1 mm olarak ayarladım. Bakın destekler açık olduğu için burada bir hata verdi bize. Şuradan desteği kaldıralım. Hiçbiri yapalım. Artık o hata da kalksın. Şimdi dilimle dedim. Bakın 3 milimden sonra artık 3.1, 3.2, 3.3 ve 3.4 olarak yazıyı yazacak. Buna başka ne yapalım? Ütüleme yaptıralım. Geldim şuradaki katmanlar bölümüne. Bunun içinde 2 tane yüzeyim var. Bakın. Şurası haliyle şuradaki vidaların geleceği kısımdaki şuraları da ütüleme yapacak. Bir de yazının en üst kısmı ütülenecek. Bunun için ben bir tane daha yükseklik aralığı ayarlayıcı eklemem gerekiyor. Peki bunu nereden ekleyeceğim? Şuradan katmanlar bölümüne tıkladığımda bakın burada bir artı işareti var. Artıya tıkladığımda ikincisi de buraya eklendi. Peki bu ikincisi nereden başlayacak? Sıfırdan başlayacak. Nereye kadar gidecek? 3 mm'ye kadar gidecek. Bunun katman yüksekliği de 0.2 mm olacak. Dilimledim. Artık 2 tane bakın aralık değiştiricim var. Bir tanesi 0'dan 3 mm'ye, diğeri de 3 mm'den 3.4 mm'ye. Şimdi şuna sağ tıkladım. Ekleme ayarları dedim. Ütülemeye tıkladım. Ütülemeyi etkinleştir, akış, ütüleme geçişleri arasındaki boşluk, ütüleme tipi. Tamam dedim. Buradan artık ayarlarımı yapacağım. Şuradan ütülemeyi etkinleştir dedim. Şu ayarlar benim için idealdi. Burada herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Şimdi dilimle dedim. Hemen modelime bakıyorum. 3 mm'ye geldiği zaman şuradan özelliklere alalım. 2.8 mm'yi yazdı. 3 mm'ye geldi. Bakın 3 mm'yi dolgusunu yazdıktan sonra üstüne ütülemesini yaptı. Peki yazının üstüne yaptı mı? Hayır. Yazının üstünde ütüleme yok. Yazının üstüne de ütüleme yapacaksam yazının bulunduğu katman aralığı ayarlayıcı bölümüne gelip sağ tıklıyorum. Yine aynı şekilde burada ekleme ayarları, ütüleme diyeceğim. Yine şunları seçip aktif edeceğim. Bir de burada yazıyı yazarken biraz daha hızı yavaş olsun istediğim için ekleme ayarlarına geleceğim. Hız ekleyeceğim. Burada neyi düşüreceğim ben? Dış duvarı, dolguyu, ütüleme hızı zaten ayarlı. Katı dolgu, küçük duvarlar ve üst katı dolgu hızlarını değiştireceğim. Tamam dedim. Ütülemeyi aktifleştirdim. Dilimledim. Artık yazı da ütülenmiş olacak. Bakalım şuradan kontrol ediyoruz. Evet, yazıyı da önce katmanını yazıyor, daha sonra ütülemesini yapıyor. Katmanı yazıyor, ütülemesini yapıyor. Bu şekilde yazımızı da yazacak. Hız ayarlarını yapalım. Burada yazıyı yazarken daha kaliteli yazmasını istediğim için dış duvarlar %85 değil de burayı %70 olarak ayarlayalım. Benim duvar hızım 30 mm saniyeydi. Burayı 21 mm bölü saniyede yapacak. Ya da şöyle de bir şey yapabiliriz. Bakın burayı nasıl ayarlayacağımızı burada gördük. Burayı iptal edelim. Burayı da özel G kodla yapalım. Buraya geldiği zaman komple yüzde olarak biz burayı düşürelim. O daha efektif olacak. Fakat iyi de oldu. Burayı da göstermiş oldum size. Şimdi şuraya geldim. Bunları nasıl kapatacağız? Buraları da görelim. Şu yanlarında bakın çarpı var. Bunlara tıkladığım zaman istemiyorsam eğer bunları kapatabilirim. Bu kapandı artık. Şimdi dilimle dedim. Sadece en üstteki yazıda
Hem katman değişikliği hem bir de ütüleme var. Geldim, yazımız nerede başlıyordu? Şurada 3.1'e geldiğinde yazımızı yazacak. Buraya 3.1 milimetreye geldiğinde sağ tıklıyorum. Özelleştirilmiş G-kod diyorum. Bakın burada akış ayarı vardı, ses vardı. Ses parametresi kalsın. Şu akışı silelim. Hız parametresini ayarlarken de M220 parametresini kullanacağız. Yine burada S ile başlayan bir değer göndereceğim. Burada yüzde olarak bir değer göndereceğim. Yüzde olarak tüm ayarları istediğim yüzdede geriye çekecek. %80'e düşsün ve tüm ayarlarımı %80 daha geriye çekerek bu hızla devam etsin. Tamam dedim. Şimdi dilimle dedim. Artık modelim tamamlanmış hale geldi. Tabii modelimizin dilimlemesi bitti mi? Hayır, bitmedi. Burada eğer bu şekilde devam edersek şu yazılar da aynı siyah şekilde çıkacak. Ben bu yazıların farklı renkte çıkmasını istiyorum. Yine bunun için de geleceğim yazının başladığı yere, sağ tıklayacağım. Şu yazdığım önceki G-kodu sileceğim. Hatta şöyle düzenle diyelim. Bunu şuradan sağ tıklayayım, keseyim. Tamam diyeyim. Artık burası boşaldı. Çarpıyla sildim. Sağ tıkladım. Baskı duraklatma eklemeyi yazdım. Şimdi bundan sonra buraya yeniden ben herhangi bir şey ekleyemeyeceğim. Bunu nasıl ekleyeceğim peki? Yani burada özelleştirilmiş bir G-kod var. Bunu eklemek istiyorsam eğer bunun için G-kodu normal bir şekilde dışarıya alacağım ve bu satırdan sonraya bunlara ekleyeceğim. Burada renk değiştireceğiz. Yine hızı düşürmek istiyorsam renk değiştirmeyi de burada ekledim. Fakat dilimleyelim bir. Baktığım zaman bakın pause print dedi. Renk değiştirmeyi ekledi. Benim şurada 43.434. satırdan sonrasına artık hız parametrelerimi eklemem lazım. Bunun için de G-kodu dışa aktar diyeceğim. Makineye direkt yüklemeyeceğim. İlgili yere aktardıktan sonra herhangi bir metin editöründe açacağım ve o yazdığım parametreleri buraya tekrar ekleyeceğim ki hızını bu şekilde değiştirsin. Yani burada önemli olan nokta şu. Bir katmana herhangi bir G-kod eklemişsem ben bunu ya özel olarak yazacağım. Bakın şuradaki kodları tek tek özel G-kod ekle diyerek yazıp altına devamda ettirebilirim. Şimdi video süresi çok uzun olacağı için buralara çok fazla da giremiyorum. Uzun olduğu zaman izlemiyorsunuz. İzlemeyince haliyle canım sıkılıyor. Kısa tutmaya çalışıyorum ama verdiğim bilgiler de uzun oluyor. Böyle bir kontrpiyede kalıyoruz. Burayı nasıl halledeceğim bilmiyorum. Fakat bu bilgileri de size öğretmek istiyorum. Nasıl yapalım? Hadi gelelim. Şuranın bir ekran görüntüsünü alayım ben. Şöyle aldım. Şurada duruyor. Buraya geldim. Tekrar çarpıya tıkladım. Burayı boşalttım. Sağ tıkladım. Özelleştirilmiş G-kod ekle dedim. Bakın şu G-kodlarım burada duruyor. Bunun üstüne artık yazmaya başlayalım. M117 LCD'ye mesaj göndersin. Renk yazdım. Şuraya da mesaj yazdım. Hemen altına indim. Diğer komutumuz neydi? M355S1 yani yazıcının ışıklarını yak. M355 S1 yazıcının ışıklarını yaktı. Diğer komutumuza bakıyoruz. M300 S2003 P2000 renk değiştirmek için ses vereceğiz. Bakın o zaman şunu silebilirim burada. Neydi? Ya da onu düzenleyelim. S2003 P2000 2 saniyelik ve şu tonda 2003 tonda 2 saniye ses versin. Artık şuraya geldim. Diğeri neydi? Artık yazıcıyı konumlandıracağız. X'i 5 mm'ye, Y'yi 5 mm'ye ve 7000 mm bölü dakika hızla konumlandıracağız. Hemen şunun altına geldim. G1, X5, Y5, F7000 dedim. Hemen altına geldim. Artık M25 parametresini gönderdiğimde yazdırma duraklatılacak. Tıkladım. M25 yazdım. Buraya yazdırma duraklat dedim. Daha sonra ben baskıya devam ettiğim zaman ne yapacak? M220 S80 parametresini gördüğünde hızı %80'e çekecek. Artık burada istediğimiz yerlere girdik. Yani burada iki seçim yapmam gerekiyordu benim. Ya daha önceden hazırlamış olduğum şuraya kadarki olan kısmı hazır olarak buradan ekleyip daha sonra dışarıya aktarıp herhangi bir metin editöründe açıp şu parametreyi girecektim. Ya da burada böyle tek tek elle yazacaktım. Artık
İki farklı yolunu da size göstermiş bulunuyorum. Ben hangisini tercih ediyorum? Ben buradan direkt hazır parametreleri ekliyorum. Dışarıya kaydet diyorum. Buradan G-kodu dışarıya alıp herhangi bir editörde açıp bu parametreyi oraya ekliyorum. Ya da bazen yazıcının başındayken aklıma gelirse rengi değiştirdikten sonra direkt yazı üzerinden hızı düşürüyorum. Bu şekilde farklı yöntemleri var. Size hangisi sıcak geliyorsa, hangisine alışabiliyorsanız onları kullanabilirsiniz. Şimdi tamam dedim. Dilimle dedim. Buranın en başına gideceğim. Yazdığım kodları bir kontrol edeceğim. Evet, renk değiştireceğiz. Işıkları yaktık. Konumlamasını yaptık. Baskıyı duraklattık. Baskıya başladığımız zaman bu olacak. Artık yazıcımızın ışıklarını da söndürmeyelim. Bu şekilde devam etsin. Zaten 4 katman burayı düzgün bir şekilde basacak. Şimdi kodlarımız hazır olduğu için bunu da yine aynı makinede basacağım. Fakat burada filament değiştireceğiz bir. Buraya yükle diyorum. İsmini verdim ve yükle dedim. Artık modellerim yazıcıya yüklendi. Şimdi baskılarını alayım ve baskılar tamamlandıktan sonra gözlemlemeye başlayalım. Burada ütülemeyi yapıyor artık. Extruder'e dikkat etmenizi istiyorum. Biz akışı %15 olarak ayarladığımız için extruder neredeyse hiç dönmüyor. İkinci rengin değişme zamanı geldi. Yazıcımız uyarıyı verdi ve ilk yazdığı rengi birazcık ileriye itekleyip filamenti yerinden çıkarıyorum. Daha sonra turuncu rengi yerine takıyorum. Nozul ucunda biriken fazla filamenti alıyorum ve bir miktar daha turuncu filamenti itekliyorum. Turuncu filamentin tam olarak akmaya başladığını gördükten sonra yazıcı ekranından menüye girerek baskıyı sürdür deyip devam ettiriyorum. Baskımızı bu şekilde yapmaya başladı. Renk değiştirmeyi de bu şekilde yapıyoruz. Yani girmiş olduğumuz kodlar yardımıyla yazıcımızı istediğimiz katmanda durduruyoruz. O esnada zaten nozzle ve tablanın sıcaklığını hala eski değerlerinde korumaya devam ediyor. Burada önceki yazdığı rengi çıkartıp kalan katmanda devam etmesini istediğimiz filamenti takıp baskıyı sürdür diyoruz. Aslında kolay bir işlem. Biraz yaptıktan sonra buna da alışabilirsiniz. Güzel, hoş bir hava katıyor baskılara. Ben sıklıkla baskılarımda bunu da kullanıyorum. Evet, baskımız tamamlandı. Şu yüzeyde ütüleme var. Ütüleme yapılmış hali bu şekilde görünüyor. Bu arada şu yazının hem fontundan, bu fontu ilk defa kullandım, hem de şurada video çekeceğim diye nozzle'ın ucunda çok fazla siyah filament kenarlarına doğru yapıştı. Onlar burada yazının üstüne gelmiş. Normalde böyle olaylar olmuyor. Bir de acceleration'ı düşürmediğim için fonttan da kaynaklı şuralarda bazı yerler kapanmış. Yani bu kısım benim için çok önemli değil. Zaten yazı okunuyor. Ama bundan daha güzel baskılar aldığımda oldu. Artık size göstermek için yaptığım baskıda da bu tarz talihsizlikler oldu. Fakat bunları ben kötüye yormuyorum. Neler olduğunu, neden olduğunu anlatabilme fırsatı sunuyor bana. Dediğim gibi burada fonttan kaynaklı ama bazı yerlerde de kapanmalar var. Burada ivme ayarlarını düşürmediğim için videoda dilimlerken aklıma gelmedi. Normal şartlarda ivme ayarlarını düşürürdüm. Buradan kaynaklı oldu. Şu da alt kısmı, baskısı bu şekilde oldu. Şöyle basmıştık bunu da. Bu kapak buraya gelecek. Şurada şu voltmetremiz buraya tam oturacak şekilde ayarladım ben. Şöyle takacağız. Şimdi oturtmayacağım bunu. Şurada da potansiyometremiz olacak. Buradan spindle'ımızın hızını ayarlayacağız. Buradan da spindle'a kaç volt gittiğini gözlemleyeceğiz. Şu şekilde de kapağı kapatacağız. Bundan birkaç video sonra zaten CNC'ye montajını bitirmiş olurum. O zaman bu parçayı da CNC üzerinde montajını izleme şansı bulursunuz. Evet, videoyu bitirmeden önce kanalımda sizler için gerçekten faydalı olabilecek içerikler üretiyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.